Ben birkaç saniye sessizce düşünüp acaba hayatınızda hayati derecede önemli bir karar alıp almadığınızı sorgulamanızı istiyorum. Hayati bir karar. O kadar önemli bir durum ki bu hayatınız söz konusu olacak. Çok da zannetmiyorum. Var mı öyle bir karar alan aramızda? Peki önemli bir karar alıp almadığınızı düşünün. Kişiden kişiye göre değişir önemli kararlar, değil mi hocam? İş, yaşayacağımız şehir, evlenmek ya da çocuk sahibi olmak. Hayatımızda günlük aldığımız kararlardan biraz daha uzun vadeli gidişatımızı etkileyen kararlar bunlar. Önemli kararlar bizim için. Vakit harcarız, düşünürüz, tartarız. Bazen cayarız o kararı almaktan. Ama ben size farklı bir durumdan bahsedeceğim bugün. O hayati kararı almak durumunda kalan insanlardan bahsedeceğim. Çok kısa zamanları olan, başka seçim şansları olmadan hayatlarını kurtarmak için o kararı almak zorunda kalan insanlardan. İvra. Kilis'te tanıştım ben onunla 2013 yılında. O zaman bölgedeki 1 milyonuncu Suriyelinin kayıt olduğunu simgelemesi üzerine hayat hikayesini yaptık. Herkesle paylaştık. Aslında birçoğu gibi o da ailesinin aldığı o kararla ülkesini terk etmek zorunda kalmış ve başka bir ülkeden korunma talep etmiş milyonlarcasından biri. Sadece bir çocuk olması belki onun annesinden ve babasından farkındalık açısından durumu biraz değiştiriyordu. Çünkü ne olduğunu anlamamıştı. Konuşurken yaşadıkları hayata adapte olmaya çalışıyordu. Çünkü sadece daha 2,5-3 ay olmuştu Türkiye'ye onlar sığınalı. Çok içine kapandığını anlattı ailesi. Şöyle bir günmüş o gün. Okula gitmek üzere aslında üniformasını giymiş. Okula gidecek. Çatışmalar devam ediyor. Suriye'de zaten bir çatışma ortamı var. Ama onlar etkilenmemiş durumdalar o zaman. Evlerine 2-2,5 kilometre kadar yer darmadağın olmuş. Saniyesinde. Ve ailesinin çok fazla bir şansı yokmuş aslında. İvra'yı, kardeşlerini alıp bir an önce diğerleri gibi sınıra doğru koşmaktan başka. Günlerce yürümüşler. Türkiye'de bir müddet mülteci kampında kaldıktan sonra kamptan ayrılmaya karar vermişler. Kilis'te yardımlarla yaşamlarını devam ettiriyorlardı. Peki onun en çok istediği ve özlediği şey neymiş biliyor musunuz? Konuşurken fark ettik. Ne olduğunu anlamadan evinden koptuğu için en çok özlediği şey yatağın üzerinde bıraktığı oyuncak ayısıydı. Birçoğunun gibi aslında. Biz peki kimlerden bahsediyoruz? Kaç kişiler onlar? Aramızdalar mı? Evet, aramızdalar. 60 milyon hayattan bahsediyorum size. 60 milyon insan. Hepsi mülteci değil. Bir kısmı bunların ülkeleri içinde yer değiştirmek zorunda kalan insanlar. Yani henüz uluslararası bir sınırı açıp başka bir ülkenin korumasına ihtiyacı olmamış insanlar. Ama ülkelerini ve hayatlarını ve her şeylerini geride bırakmış olan insanlar. Sayıları çok yüksek aslında biliyor musunuz? Gün gün ülkelerini terk eden sayıları görüyorsunuz. Her gün geçtiğimiz 2014 yılında 42.500 kişi bütün hayatını geride bırakarak başka bir ülkeye gitmek zorunda kalanların bir kısmı. Bazısı da başka bir şehre gitmiş kendi toprağı içinde. Bunlar da aslında belki bugün sizler gibi o dışarıdan bakıyorlardı bu duruma. Kendilerine olmazlarmış gibi. Ama işte o kadar uzakta değiller aslında, aramızdalar. Ve bu sayı dediğim gibi 60 milyona ulaştı. Çok yüksek bir rakam. Bugün burada kaç kişiyiz tahmininiz var mı? Sanırım 300 civarında. Bir milyon kişiyi hayal edin. Edebiliyor musunuz? Ne kadar büyük bir hacim. Peki 60 milyon insanı hayal edin. Bizler gibi, sizin gibi. 60 milyon hayat. Ne kadar büyük sizce bir düşünün. Türkiye'nin nüfusu ne kadar? 79 milyon civarında değil mi? Eğer bir milleti temsil ediyor olsalardı bu 60 milyon kişi, şu an dünyadaki en kalabalık 23. ülke olacaklardı. İngiltere'den sonra, İtalya'dan önce. Ve o kadar hızlı artıyorlar ki, yani dünyada devam eden çatışmalar bitmiyor, yerine yeni çatışmalar geliyor. İşte
Yemen, Afganistan, maalesef Orta Doğu'daki çatışmalar, Afrika'da, bunların üzerine bir de işte son 5 senedir yaşadığımız mega kriz diye adlandırdığımız Suriye durumu var. Irak, komşularımız, hepsini biz birebir yaşıyoruz aslında. Bu insanlar bizlerin arasında, biliyorsunuz 2014 sonunda Türkiye en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke oldu. Biz Türk misafirperverliğine, Türkiye'nin onları almasına, uyguladığı yardım politikasına müteşekkiriz. Bu olması gereken bir sorumluluk aslında. Ama ne kadarı yapılıyor? Sizce bu hayatlar nerelerde? Donup kalıyorlar mı? Sizce nasıl olmalılar? Düşünün. İvra'yı düşünün. Okulundan uzaklaştı ve okula gidemiyor. Dil engeli var. Biz ne yapabiliriz? Uzaktan böyle bakmalı mıyız onlara sizce? Hamo'yla, Bay Hamo, kendisi doktor ama tıp doktoru değil. İstanbul'da tanıştım ben. Çok değişik bir kişilik. Belki haberlerden izlemişsinizdir. Çünkü hikayesi Amerika'da bitti. Suriye'de çok önemli ve tanınan bir mühendismiş kendisi. Derecelerle okullarını bitirmiş. Üniversiteye üçüncülükle girmiş. Boş zamanlarında inşaat alanlarında staj yaparak, parasını kazanarak kendine emek vermiş. Daha sonra evlenmiş. Çocukları olmuş ve karısıyla tek emellerinin çocukların iyi eğitim alarak başarılı insanlar olmasını sağlamak olduğunu tanımladı. Öyle anlattı kendini bize. Gelirken yanında, yani o hayati kararı alıp ülkesini terk ederken yanında çizimlerini getirmiş. Çünkü dedi ki çocuklarım kadar önemli benim için onlar. Emeğim var. Onlar benim bir parçam. Almış gelmiş onları. Bize onları gösterdi gururla. Bunu da gösterirken çok duygulandı. Çünkü o kaçış anlarını anlatırken bize nerede olduğunu söyledi. Bu onun, Bay Hamo'nun yaptığı bir site. O evlerden pembe olanında kendi kardeşi oturuyormuş. Solundakinde de kendisi. Bombardıman başladığında kendi evde değilmiş ama görebiliyormuş o bölgeyi ve kardeşinin olduğu evin darmadağın olduğunu görmüş. Oraya doğru gitmişler. Kendi evinin en üst katında karısı ve kızı varmış, büyük kızı. Ve kendi evinin üst katı da etkilenmiş. O gün o bombardımanda orada 16 kişi ölmüş. 7'si kendi ailesinden, karısı ve kızı dahil. Diğer kalan 2 çocuğuyla beraber Türkiye'ye sığınmışlar. 2 senedir Türkiye'deydi ben tanıştığımda. Ağır bir kanser geçiriyordu. Sonradan çıkmış bu hastalığı. Tıbbi destek alıyordu. Ama kendisinin mülteci olarak tanımlanmasını istemiyordu. Yaşadığı o kadar acıya rağmen. Benim bir adım var. Ben emek verdim. Beni sayılarla anmayın. O milyonların içinde biri olmak istemiyorum. Ben de sizler gibiyim dedi yani. Emek verdim, çalıştım, başardım. Hatta çok da büyük kayıplar verdim. Ve mecbur kaldım, ülkemi de geride bıraktım. Hayatımı bıraktım ama hayatım şu an dondu. Fırsat istiyorum, çalışmak istiyorum. Sizce bunları hak etmiyorlar mı? Yarısı çocuk olan bir toplumdan bahsediyorum ben size. O 60 milyonun yarısı çocuk. Kayıp gençlik, genç bir nesil ister miyiz? Hangimize yarar bu? Kimseye yaramaz bence. Düşünün ki 17 yıl bir mülteci hayatının ortalaması. 17 yıl boyunca, ki bu bazen nesiller sürüyor. Çünkü mülteci olmak hiç de normal bir durum değil. Yani ülkenizi terk ediyorsunuz, her şeyinizi geride bırakıyorsunuz, cebinizde sizi tanıtacak belki hiçbir şey yok. Düşünün, kimlik kartımız yok, ne yaparız? Hastaneye gidebilir misiniz? Okula kaydolun hadi. Seyahat edelim. Kimden yardım isteyeceğiz ya? Düşünsenize böyle hayat. Aslında çok hassas bir grup ama bir o kadar da kuvvetli bir grup. Ben o yüzden çok saygı duyuyorum onlara. Her seferinde, her konuştuğumda çok şey öğreniyorum onlardan. Şimdi sizlerin onlara uzaktan bakmanızı istemiyorum. Uzaktan bakmayın. Bay Hamo onu istiyordu. Amerika'ya yerleşti. 3. ülke programı dediğimiz, maalesef kotaları çok kısıtlı olan bir programımız var.
bu üçüncü ülkelerden kaynaklanıyor. Açtıkları kotaların sınırı yüzünden. Yani sadece mülteci nüfusunun %1'inin elde edebildiği bir durum bu. Onlardan biri oldu ve Amerika'ya yerleşti. Hatta Amerikan Başkanı Obama'nın veda yemeğine gitti, konuşmasına gitti. Mültecileri temsilen, seslerini duyurmak için. Bence hepsi bunu hak ediyor. Onları görmeye çalışın. Aramızdalar. Türkiye'de dediğim gibi bugün 3 milyon kişi var yaşayan. Hamo dediğim gibi size gelirken elinde çizimlerini alıp gelebilmişti. O anda onu düşünmüş. Birçok insan farklı psikolojiye giriyor. Aslında onlarla sonradan konuştuğunuzda hiçbirinin o anı yaşayacağını tahmin etmediğini duyuyorsunuz. Yani diyor ki hiç kimse herhalde benim de aklıma gelmez. Bir gün kaçmak zorunda kalsam ne yapardım acaba diye hiç düşünmedim. Hala daha da uzak geliyor. Ama o kadar uzak değil inanın. Yani bu hiç kimsenin dünyada yaşamaması gereken bir durum. Ama o insanlar da bizlerden biri. Omar Irak'ta o anlık kararı verirken evinin anahtarını alıp çıkmış, kapısını da kilitlemiş. Dönerim diye. Biz tanıştığımızda 4,5 senedir mülteciydi. Evi de muhtemelen yerle bir. Güney Sudan'dan 10 yaşında maymunuymuş en iyi arkadaşı, onu almış kaçmış. Ailesinin yanında hiçbir şey de anlamamış. Nereye gittiklerini, ne yaptıklarını bilmeden. Umutlarını, okulunu, arkadaşlarını bırakmış. Yeni bir hayat, bilinmezliğe doğru gitmiş. Benjamin, Kongo'da bir mülteci kampında çalışıyor. Sırtlamış dikiş makinesini. Hayatımı onunla kazanıyorum. Nasıl para kazanacağım yoksa? Çocuklarım var, nasıl yeteceğim onlara demişti görüşmemizde. Tamara, Adıyaman mülteci kampında bir öğretmen. Suriyeli. Çocuklara ulaşmaya devam etmek istiyorum dedi. Öğretmenim ben, diplomam bu. Diplomamı aldım geldim. Fırsat verin, devam edeyim. Şimdi ben sizden küçücük bu zamanda azıcık da olsa mültecilerin hayatlarına dokunmanızı istiyorum. Onlar o anı hiç düşünmediler. Hiç tahmin etmediler. Şimdi siz 1 dakika düşünün ve lütfen sen olsaydın, o an kısacık bir zaman olsaydı ve o hayati kararı almak zorunda olsaydın, yanına ne alırdın? Teşekkür ederim. Çok ağır bir konu aslında. Yani biz hepimiz bu konunun çok içindeyiz. Türkiye bunun içinde, çok fazla içinde hem de. Yani bunlar hep rakam olarak duyuyoruz biz. Her zaman rakam olarak duyuyoruz. Siz onlarla birebir çalışıyorsunuz sınırda. Biz sizle görüştüğümüzde Ürdün'de oluyorsunuz, başka yerde oluyorsunuz. Bu insanlarla birebir yaşamak sizi zorlamıyor mu? Yani çok farklı hikayeler anlattınız. Yani nasıl gittiğinizde düşünmüyor musunuz yatağa bunları? Tabii ki çok düşünüyorum. Dedim ya çok fazla şey öğreniyorum ben onlardan. Çünkü ben olsaydım ne yapardım onların yerinde? O kadar dayanıklı olabilir miydim? Onu çok sorguladım en başta. Çok etkileniyorsunuz ve aslında o yüzden de ben bu işi yapıyorum. Seslerini duyurabilmek için. Onları sayı olarak hatırlamanızı istemiyoruz. Onlar o şekilde hatırlanmak istemiyorlar. Onlar bir hayat, bizim gibi umutları olan, amaçları olan, çabaladılar. Ve maalesef kendileri dışında gelişen bir durum yüzünden o ortam içinde olmak zorundalar ve sayı olarak bilinmek istemiyorlar. İstatistikten çıkıp onların hayatına dokunabilmemizi istiyorlar. İşte tabii ki ben de onlardan çok fazla şey öğreniyorum ve burada da paylaşmış olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz.